Çoban kavurmam bitti. Eğer çoban kavurmamı beğendiyseniz ve hala abone değilseniz lütfen Servi'nin mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı. Bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Merhaba arkadaşlar. Servi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çoban kavurma yapıyorum. Kuşbaşı etimin yağlarını temizledim. Bu kuyruk yağı değil arkadaşlar. Kuzu etimin kendi yağı. Öncelikle yağını eritiyorum. Daha sonra etlerini ilave edeceğim. Kuzu etinin yağlarını eriyinceye kadar karıştırarak bu şekilde yağlarının çıkmasını bekliyorum. Arkadaşlar bakar mısınız? Ayırmış olduğum yağlarından bakınız ne kadar güzel. Kısık ateşte yağını çıkardım. Kendi öz yağında şimdi pişecek kavurmamız. Bunu kevgirle alıp ayırabilirsiniz. Fakat biz bunu ayırmıyoruz arkadaşlar. Bu içinde etin çok lezzetli olduğu için ben bırakıyorum. Tercih sizin. İki türlü de oluyor. Şimdi yıkamış olduğumuz etimi ilave ediyorum. Artık kavurma işlemine başlıyoruz. Şimdi bu çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Çünkü kendi yağında kavrulacak. Dışarıdan yağ koymuyorum. Önce kendi yağını erittim. Kendi yağında kavrulacak. Suyunu salacak. Daha sonra suyunu çekecek. Tam çoban kavurma oluyor arkadaşlar. Bunu dana etiyle bu kadar lezzetli olmuyor. Bu kuzu eti, çoban kavurmanın, saç kavurmanın lezzetlisi kuzu etiyle olur. Şimdi güzelce kavuruyorum. Şimdi etimiz kendi öz suyunu saldı arkadaşlar. Bakın hiç su koymadım. Şimdi kısık ateşe alıyorum. Etimizin pişmesi için kapağı kapatıyorum. Bu şekilde kısık ateşte pişecek et yumuşayana kadar. Arkadaşlar bu şekilde yiyebilirsiniz. Bu kavurma oldu şu anda. Ama biz çoban kavurma yaptığımız için bakın suyunu çekti ve yağını saldı. Hiç yağ koymadım. Kendi suyunu saldı ve tekrar çekti. Bu şekilde kuzu etimiz hazır. Şimdi bir kase yani 2 tane büyük kuru soğanımı bu aşamada ilave ediyorum. Soğanlarım eridikten sonra biberlerimi, domatesimi ilave edeceğim. Şimdi bu aşama artık sürekli karıştırma aşaması olacak. Soğanlarımız etle birlikte karamelize olacak. Soğan da karamelize oldu arkadaşlar. Soğan şekeri ete geçti. Şimdi lezzet muhteşem oldu. Tabii çoban kavurmanın olmazsa olmazı 2 çeşit. Biraz acı biber, biraz da doğradım küçük küçük karışık. Şimdi birazcık da biber lezzetini versin. Karıştırıyorum. Eti pişirirken 1 tatlı kaşığı tane karabiber koymuştum. Şimdi toz karabiber koyuyorum 1 çay kaşığı. Olmazsa olmazı lezzetlendiren kimyon koyuyorum. Hem de et kokusu olmaz. Birlikte karıştırıyorum. Bakın arkadaşlar şu güzelliği, bir de kokuyu duymanızı isterdim. Mis mis mis. Bu aşamaları takip edip yaparsanız eğer, pişirirseniz sizin de çoban kavurmamız bu şekilde lezzetli olur. Şimdi artık arkadaşlar kabını soyup doğramış olduğum 1 kase domatesimi ilave ediyorum. Domatesimi de karıştırıyorum. Eriyip suyunu verene kadar pişiriyorum. En son aşama tuzumu veriyorum 1 tatlı kaşığı. Ocağımın altını kapatmadan önce kendi kurutmuş olduğum kekiğimi ilave ediyorum. Mis gibi kokacak şimdi çoban kavurmamız. Biraz da dağ havası olsun. Çünkü çoban kavurma çobanların tarifidir. O yüzden kekiksiz olmaz. Oh oh oh, mis gibi kokulara bakın arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, çoban kavurmam bitti. Eğer çoban kavurmamı beğendiyseniz ve hala abone değilseniz lütfen Servi'nin mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı. Bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Lütfen Servi'nin mutfağını izlemeye devam edin. Sevdiklerinizle videolarımı paylaşarak Servi'nin Mutfağı kanalına destek olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Çoban kavurmam bitti. Enfes tarifimi sizlere öneriyorum. Çoban kavurmam 1-15 dakika dinlendi. Şimdi sizler için tadım yapıyorum arkadaşlar. Bakar mısınız şu güzelliğe? Buyurun. Şöyle bakın, şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Yağı ne kadar yeterli. Kendi yağında pişti. Hiç yağ kullanmadım. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şöyle üzerine biraz da yağından koyuyorum. Bakın. Muhteşem kuzu etiyle çoban kavurma sizler için. Deneyecek olan herkese afiyet olsun diliyorum. Arkadaşlar pamuk. Pamuk gibi pişmiş etim. Çok güzel. Oo, mis.